Günümüzde sahip olduğumuz arkeolojik kanıtlara göre, anatomik açıdan modern kabul edebileceğimiz insanlar, yaklaşık 200-300 bin yıldır yaşamaktadır. Ancak, 15-20 bin yıl öncesinde atalarımızın tarım yaptığına dair bir kanıt yoktur. Bunun yerine yiyecek için avcılık ve toplayıcılık yaptıkları düşünülmektedir. Bazen büyük bir hayvan avlıyor ve ihtiyaçları olandan daha fazla yiyecekleri oluyordu. Bazense çok fazla toplayıcılık yapıyor veya avlanıyorken, kaç gün sonra yiyecek bulabileceklerini bilmiyorlardı. Yiyecek bulamazlarsa, kendileri ya da aileleri aç kalırdı. Yiyecek olduğunda bile bulmaları için kilometrelerce yürümeleri gerekebiliyordu. Tarım öncesi toplumlarının çoğu, hayatlarını sürdürmek ve üremek için gerekli olan enerjilerinin büyük bir kısmını, daha fazla yemek bulabilmek için harcıyorlardı. Ayrıca, yiyecek miktarı sınırlı olduğu için bir bölgede çok fazla insan yaşayamıyordu. Bu nedenle, avcılık ve toplayıcılık yapan 100 kişilik bir kabilenin hayatta kalması için, 50 ila 500 kilometrekarelik bir alanda yalnızca kendilerinin yaşaması gerekiyordu. Tropik yağmur ormanları gibi hayat dolu bu alanlar, yüksek yoğunluğu kaldırabilecek bereketli yerlerdi. İnsan nüfusunun o zamanlar yalnızca avcılık ve toplayıcılığı sürdürdüğü düşünüldüğünde, dünyanın 10 milyonluk bir insan nüfusunun yaşamasını destekleyeceği düşünülüyor. Tarihçilere göre 10 bin yıl önce dünya nüfusu 6 ile 10 milyon arasındaydı. Tarımın keşfinin insan toplumları üzerinde derin bir etkisi olduğu kesin. Bu etki Neolitik devrim olarak bilinir. Peki bu etki gerçekten bir devrim miydi? Tarih öncesine ait bilgilerimize göre, insanlar öncelikli olarak avcı ve toplayıcıydı. Milattan önce 10.000 ila 9.000 civarında, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesiyle başlayan planlı tarıma, artı ürüne ve kalıcı yerleşimlere yol açan, Neolitik devrim olarak adlandırılan bir değişim yaşandı. Ancak, bu değişiklikler, kademeli, binlerce yıla uzanan, önceki yaşam tarzlarından aniden vazgeçilmeden oldu. Bu nedenle buna devrim demek tam olarak doğru olmayabilir. Neolitik dönemin ilk belirtileri, Güneybatı Asya'da, Akdeniz'den Basra Körfezi'ne uzanan bir bölgede bulunan ve bereketli hilal olarak adlandırılan bir bölgede ortaya çıktı. Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesinin, öncelikle topluluklar arasında geliştiği, ardından, önce komşu bölgelerde, daha sonra Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'ya kadar yayıldığı varsayılır. Ancak, bu değişikliklerin temaslar veya kültürel etkenler nedeniyle değil, bağımsız olarak ortaya çıkmış olması da eşit derecede mümkündür. Örneğin Amerika'da tarımın, M.Ö. 8000 civarında bağımsız olarak geliştiği bilinir. Afrika'da da bu yönde bağımsız gelişimin güçlü göstergeleri vardır. Bu konudaki teoriler, planlı gıda üretiminin ortaya çıkışını gösteriyor. Teorisyenlerin çoğu çevresel etkilerin, muhtemelen mevcut besin kaynaklarında bir azalmanın olmuş olabileceğini, bu nedenle de insanların yeni besin kaynakları arayışı içerisinde olmasının tarımın keşfini tetiklediğini öne sürüyor. Neolitik dönem, tarih öncesi toplumları kademeli olarak dönüştüren değişiklikler zamanı olarak bilinir. Bu topluluklar avcı toplayıcılıktan kendi yiyeceklerini üretmeye geçti. Ekinleri ve diğer bitkileri yetiştirmenin yanı sıra, et ve süt ürünleri için hayvanları evcilleştirmek, çiftçilik tarzı bir yaşamı gerektiriyordu. Böylece insanlar kalıcı yerleşim yerleri ve ilk şehirleri inşa etmeye başladılar. Bu değişiklikler, Neolitik devrim olarak adlandırılan olgunun en önemli katkılarından biridir. Tarım, bitki ve hayvan evcilleştirme, kalıcı yerleşimlerin gelişimi gibi önemli değişiklikler, elbette eski uygulamaların hemen terk edilmesine yol açmayan kademeli değişikliklerde. Neolitik devrim terimi insan yaşam tarzları ve ekonomilerinde ani bir dönüşüm olduğunu düşündürse de, bildiğimiz kadarıyla böyle olmadı. Tam aksine, M.Ö. 10. binden önce başlayan uzun bir süreçti. Neolitik devrim fikri 20. yüzyılın başlarında yaygınlaştı. Paleolitik eski taş devri ve Neolitik yeni taş devri terimleri ilk olarak 19. yüzyıl ortalarında Sir John Lubbock tarafından ortaya atıldı. Daha sonra, Ver Gordon Childe, 1930'larda, tarih öncesi insan topluluklarının önemli dönüşümlerini tanımlamak için Neolitik devrim ifadesini kullandı. Bu açıklamaya göre devrim, özellikle besin toplayıcılığından, bitki ve hayvan evcilleştirmesi yoluyla gıda üretimine geçişi ifade eder. Ve bu geçiş tarımın keşfiyle başlamıştır. Bu önemli değişiklik, göçebe yaşam tarzından kalıcı yerleşim tarzına geçişe yol açtı. Bu görüş, geçim stratejileri, yerleşim kalıpları, teknoloji ve yaşam tarzında derin, ani ve kültürel değişimleri kapsıyor. Neolitik değişimlerin kilit bileşenlerinden biri, bitki ve hayvan evcilleştirmesiydi. Bu da binlerce yıl süren kademeli bir süreçti.
Hayvanların evcilleştirilmesi, Neolitik zamanlardan yaklaşık 20.000 yıl önce kurdun evcilleştirilmesiyle başladı. Daha sonra insanlar sığır, domuz, koyun ve keçiler gibi diğer vahşi hayvanları evcilleştirmeye başladılar. Bu değişiklikler bitki evcilleştirmesinin ardından gerçekleşti. Bitkilerin evcilleştirilmesinin, tüketime uygun bitkilerin stoklanmasıyla başlamış olması muhtemeldir. Buğday, arpa, pirinç ve mısır gibi bitkiler, yabani türlerinden ilk evcilleştirilmiş bitkiler arasındaydı. Avcı toplayıcılar, topladıkları yabani bitkilerden yenilebilen özellikte olanlarını seçtiler ve yetiştirdiler. Zamanla insanlar, sulama ve mevsimsel ekin döngüsü de dahil olmak üzere tarım teknikleri geliştirdi. Bu teknikleri mükemmelleştirmek zaman aldı ve nesiller boyunca birçok deneme yanılma yaşandı. Neolitik dönemde, insanların, göçebe avcı toplayıcılıktan yerleşik tarımsal yaşam tarzına geçiş yaptığı görüldü. Bu, daha büyük nüfus, daha fazla çocuk ve ihtiyaç fazlası gıda ile, çeşitli kaynakların ortaya çıkmasına olanak sağlayan büyük demografik değişiklikler getirdi. Ancak araştırmalar, nüfus artışı ve diğer demografik değişikliklerin toplumlarda her zaman aynı şekilde olmadığını gösteriyor. Örneğin bazı toplumlar, erken Neolitik dönemde nüfus azalması gördü. Gıda fazlalığı, ki buna artı ürün diyoruz, yeni yerleşim şekilleriyle karmaşık sosyal ve siyasi sistemlere yol açtı. Veriko ve Çatalhöyük gibi erken Neolitik yerleşimler, göçebe yaşam tarzından yerleşik tarım topluluklarına geçişe dair önemli veriler sunuyor. Bu çağ, tarımda ve daha sonra metal işçiliğinde ilerlemelerden kaynaklanan daha karmaşık toplumların ortaya çıkışına işaret etmiştir. Artı tarım ürünleri ve gelişen ticaret ağlarına sahip yerleşim yerleri, sonunda Mısır, Mezopotamya, Çin ve Hindistan gibi bölgelerde büyük medeniyetlere yol açtı. Başka bir önemli Neolitik değişim, çömlekçiliğin icadıydı. Yüksek miktarlarda artı ürünü depolamak için uygun kaplara ihtiyaç duyuldu. Bu da insanların kil, taş, ahşap ve benzeri materyallere şekil vermesine sebep olarak, çömlekçiliğin gelişmesine yol açtı. Ancak, bu gelişimi de, ani bir değişime bağlamak doğru olmaz. Çömlekçilik süreci de, esasen Neolitik zamanlardan önce başlayan kademeli bir süreç gibi duruyor. Örneğin, bazı avlanma ve toplama grupları muhtemelen yaklaşık 20.000 yıl önce, çömleği geliştirdiler. Öte yandan, birçok Neolitik kültür, çömlekçiliği, tarım ve kalıcı yerleşimden çok daha sonra benimsedi. Neolitik zamanlarda çömlekçiliğin patlaması, tahılları depolamak ve taşımak, bunun yanı sıra gıda hazırlamak için de büyük kil kaplara ihtiyaç duyulmasıyla gerçekleşmiş olmalı. Çömlekçilik, Neolitik toplulukların önemli bir parçası olarak kabul edilir. Diğer birçok değişiklik gibi, çömlekçiliğin gelişimi de büyük Neolitik gelişmelerden önceye dayanır. Dolayısıyla tüm bu teoriler, Neolitik devrimin hızlı bir devrim değil, kademeli bir süreç olduğunun göstergesidir. Neolitik zamanlar, avcı-toplayıcı topluluklara, hastalık, yoğun tarım ve hayvan yetiştiriciliği nedeniyle daha az boş zaman gibi, çeşitli zorluklar da getirdi. Tarım daha istikrarlı bir gıda arzı sağlarken, beslenme ve yaşam koşullarında değişikliklere de yol açtı. Bu değişikliklerin, insan topluluklarının ruhsal ve bedensel sağlığı üzerinde hem olumlu, hem de olumsuz etkileri oldu. Neolitik devrimin yaygın ve ani bir değişim olarak düşünüldüğü bir diğer sorun da, farklı yerlerin bu dönüşümleri kendi yöntemleriyle benimsemiş olmasıdır. Tarım, dünya genelinde farklı dönemlerde gelişti veya benimsendi. Neolitik değişimler tüm topluluklarda eşit miktarda ve eş zamanlı bulunmadı. Birçok kültür, eski ve yeni yöntemleri birleştirerek, bir nevi hibrit bir uygulama benimsedi. Birçok topluluk için bu uygulamalar, avlama ve toplamanın yanı sıra çiftçilik demekti. Her coğrafi alanın kendine has zorlukları ve fırsatları vardı. Bu da yerleşik tarıma giden farklı yollar sağladı. Örneğin bitki ve hayvanları evcilleştirme süreci, bereketli hilal, Doğu Asya ve Amerika arasında önemli ölçüde değişmiştir. Ayrıca, dünyanın çeşitli yerlerindeki birçok avcı toplayıcı grup, tarıma geçiş yapmış komşularıyla etkileşimli bir şekilde geleneksel uygulamalarını da sürdürdü. İklim, yabani bitki ve hayvan türlerinin bulunabilirliği, nelerin başarılı bir şekilde evcilleştirilebileceğini belirleyen en önemli unsur oldu. Farklı topluluklar, çiftçiliğe geçişle birlikte yiyecek toplama, depolama ve dağıtma konusunda kendi yöntemlerini buldular. Uygulamalardaki bu çeşitlilik de, toplulukları dönüştüren evrensel bir devrim kavramıyla çelişir. Neolitik dönem, yaşam stratejilerinde ve yerleşme kalıplarındaki önemli değişikliklerle bilinir. Şüphesiz bu dönem, bugün bile dünyayı halen etkileyen, kültürel ve teknolojik dönüm noktalarından oluşan bir dönemdir.
Avlanma ve toplamanın zıttı olarak tarım, dünyadaki çoğu toplum için baskın bir yaklaşım haline geldi ve toplulukların büyük bir çoğunluğu tarımı kabullenerek avcı toplayıcı hayata geri dönmedi. İnsanlar, binlerce yıldır yiyecek yetiştirmek için arazide çiftçilik yaptı. Yerleşik tarıma geçiş, şehirlerin ve medeniyetin doğuşunda bile etkili olmuş olabilir. Ama çiftliklerde çalışan insanlar için hayat nasıldı? Ve zamanla nasıl değişti? Ortaçağ Avrupası tarımsal bir toplumdu. Nüfusun %10'undan azı şehirlerde yaşıyorken, %80-90'ı tarımla uğraşıyordu. Ve çiftçilerin çoğu toprak sahibi olmayan köylülerdi. Birçok çiftçi, özellikle kara ölüm olarak adlandırılan veba salgınından önce, köleydi. Bu insanlar, ürünleri yetiştirdikleri toprağın sahibine hizmet etmek zorunda kaldılar. Bu durum hemen hemen Avrupa'nın çoğu bölgesinde aynıydı. Orta Çağ'da çiftçiler basit aletler kullandı. Toprağı çevirmek için sabanlar yaptılar ve arpa, yulaf gibi ekinler, milattan sonra 13. yüzyılın bir yeniliği olan tırpanla biçildi. Tarımda, öküz gibi bazı hayvanların ve pulluk gibi araçların kullanımı, Avrupa'da nüfus yoğunluğunun ve şehirleşmenin artışını hızlandırdı. Ancak çoğu çiftçi emeğinden fayda görmedi. Serfler, efendilerine ürün karşılığı zorunlu işçilik yaparak borçlanıyorlardı. Çiftçilik yöntemleri birkaç yüzyıl boyunca gelişerek değişti. Profesyonelleştikçe daha fazla çiftçi, kölelikten kurtularak özgür çiftçi olarak çalışmaya başladı. Çiftçiler, ürün verimini artıran yeni araç ve teknikler geliştirmeye devam ettiler. Ancak, 18. yüzyıla gelindiğinde, tarım devrimi ile çiftçilerin yaşamı çarpıcı bir şekilde değişti. Yeni tekniklerle ekin verimi artırılırken, ağaçlık alanların temizlenmesi, otlakların ekilebilir araziye çevrilmesiyle, tarım yapılabilen toprak miktarı arttı. Yeni yöntemler, daha az sayıda çiftçinin daha fazla gıda üretebileceği anlamına geliyordu. Endüstriyel tarım makineleri henüz tam olarak kullanılmaya başlamamışken bile, bu tarım teknikleri tarımdan geçimini sağlayan çiftçi sayısını azalttı. 1850 yılında, İngiliz işgücünün sadece %22'si çiftçilerden oluşuyordu. Ki bu seviye, dünya tarihinin en düşük seviyesiydi. 1900 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftlik sayısı %63 azalırken, ortalama çiftlik büyüklüğü %67 oranında arttı. Amerika Birleşik Devletleri çiftçileri için dönüm noktası, Büyük Buhran ve Dust Bowl denilen şiddetli toz fırtınalarının ekolojiye ve tarımsal üretime zarar verdiği dönemdir. 1930'lardaki bu sert kuraklıklar ve ekonomik buhran sonucunda fiyatlar düştü. Birçok çiftçi başka bir yerde iş aramak için topraklarını terk etti. Kuraklık ve mekanize tarımın yüksek talepleri, büyük çiftliklerin baskın model haline geldiği tarımsal faaliyeti ortaya çıkardı. Bu büyük çiftlikler de giderek göçmen işçiliğine bağımlı hale geldi. Kısacası, artık büyük çiftliklerdeki işçiler, arazilerin sahibi değillerdi. Bugün, özellikle Avrupa ve Amerika'da, kısmen de ülkemizde, çiftlik işçilerinin büyük çoğunluğu göçmenlerden oluşur ve ne yazık ki bunların büyük bir kısmı kayıt dışıdır. Baktığımızda göçmenlerin tarımda çalışması aslında yeni değil, 1600'lerde İngiltere, arazide çalışması için sözleşmeli işçi alımına başladı ve onları Afrika'dan alınan köleler takip etti. Köleliğin kaldırılmasından sonraki 10 yıllar içinde Amerika Birleşik Devletleri, çiftlik işçileri için Asyalı göçmenlerden yararlandı. 1886 yılına kadar çiftlik işçilerinin yaklaşık %90'ı Asyalıydı. 21. yüzyılda, Ortaçağ döneminden kalma tarım yöntemleri tanınmaz hale geldi. Tarımda kullanılan araçlar tamamen farklılaştı. Yeni teknikler geliştirildi, hatta yeni mahsuller bile alınmaya başlandı. Tüm bu gelişmelerin ardından, yine büyük toprak sahipleri sınıfı oluştu ve yine çiftçilikle uğraşanların konumu Ortaçağ çiftlik işçisinin hayatına yakın bir seviyeye dönüş yaptı. Geldiğimiz noktada Neolitik devrimin baş unsuru olan tarım devrimi, yerini, çiftçiler için daha da dramatik değişiklikler getiren, endüstri devrimine bıraktı. Biçerdöver gibi ileri seviye mekanik ekipmanlarla birlikte, çiftçilerin yerini makineler aldı. Her yeni teknoloji daha az çiftlik işçisi anlamına geliyordu. Bazı çiftçiler, işsiz kalıp arazilerini de daha büyük işletmelere satınca, şehirlere taşındılar. Neolitik devrimle yeni bir boyut kazanan avcı toplayıcı insan, geldiğimiz noktada şehrin karmaşasına karışıp gitti. Bu konular, başlangıcı ve ilerleyişi itibariyle arkeolojinin konusu olsa da, sonuçları itibariyle sosyolojinin konusudur. Toparlayacak olursak, ekonomi tarihinde uzun dönemde, ekonomik büyümeye zemin hazırlayacak ölçüde köklü değişimler yaratan,
Bu bağlamda devrim olarak nitelendirilebilecek iki olay vardır. Bunlardan ilki Neolitik devrim, diğer ise binlerce yıl sonra gerçekleşen sanayi devrimidir. Neolitik devrim insan nüfusunun çok büyük bir kısmını, zaman içinde avcı toplayıcılıktan koparıp tarımcı hayvan yetiştirici topluluklar haline getirirken, sanayi devrimi, çeşitli toplumlardaki tarımcı nüfusun büyük bir kısmını tarımdan ve hayvancılıktan koparıp sanayi ve hizmet sektörlerinde üretim yapar hale getirmişti. Neolitik devrim nasıl birkaç bölgede ortaya çıkıp dünyanın bütününe yayıldıysa, sanayi devrimi de Batı Avrupa'da ortaya çıkmış ve aynı şekilde dünyanın bütününe yayılmıştır. Her iki devrimsel olayın ilk gözlemlenen en belirgin etkisi, yeryüzündeki insan popülasyonunda yaşanan artıştır. Neolitik devrimden önce dünya nüfusunun 5-10 milyon olduğu tahmin edilmekte ve en fazla 20 milyona ulaşabileceği hesaplanmaktadır. Neolitik devrimden sanayi devrimine kadar geçen 10-12 bin yıllık süre sonunda dünya nüfusu 750 milyon civarına ulaşmış, sanayi devriminden sonra günümüzde kabaca 7,5-8 milyara çıkmıştır. Neolitik devrimin dünyada yarattığı değişimleri ana başlıklar halinde sıralayarak videoyu sonlandıracağım. Nüfus artışı ve yayılma. Nüfus artışının yanı sıra insan toplumlarının yeryüzündeki yayılma alanı genişlemiştir. Bu genişleme tarım yapmaya uygun bölgeler ve tarım yapma olanakları olmadığı halde sürücü göçebe yaşama olanak sağlayan bölgelere yayılma şeklinde olmuştur. İnsanlar, dünyanın avcılık ve toplayıcılıkla bile yaşayamayacağı bölgelere kadar yayılıp tarım yaparak ya da sürü hayvanlarını güderek yayılmışlardır. Bu yayılma esasen Neolitik devrimin yayılmasıdır ve Neolitik devrimin kendi iç dinamiklerinin bir sonucudur. İstilalar, tarıma elverişli toprakların sınırlı olması ve tarımcı toplulukların artması ve yayılması sonucu giderek kıtlaşması, toplulukların tarım alanları ve otlaklar için çatışmasını getirmiştir. Daha belirgin olarak Kuzey ve Orta Avrupa'da olmak üzere tarımcı toplulukların yayıldığı her bölgede bu çatışmalar görülmüştür. Kazısı yapılmış yerleşimlerde tabakalar arasındaki belirgin ve birdenbire ortaya çıkan kültürel değişme, oradaki yerleşik toplumun yerini, farklı geleneklere sahip başka bir topluluğun aldığı, farklı bir ifadeyle, bir halkın başka bir halk tarafından istila edildiği şeklinde yorumlanmaktadır. Dünya nüfusu, giderek göçebe avcı toplayıcılıktan, yerleşik yaşama, tarımcı toplumlara dönüşürken, bir siyasal organizasyon olarak devlet mekanizması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Farklı siyasi yapılanışlar gösteren bu devletlerle birlikte devletler arası, savaşa varan çatışmalar, siyasi istikrarsızlıklar, iktidar mücadeleleri de ortaya çıktı. Teknoloji yönünden büyük gelişmeler yaşandı, demir ve çelik teknolojileri geliştirildi. Ticaret gerçek biçimde ortaya çıkarak, iniş çıkışlar göstermesine karşın sürekli gelişti. Bölgeler arası, uzun mesafeli ticaret, pazar mekanizmaları kendilerine yer buldu. Ticaret, giderek kaynakların dağıtımında ana mekanizmalardan biri haline geldi. Yerleşik düzene geçilmesiyle ortaya çıkan köyler, önce kasabalar ve daha sonra da kentler olarak büyüdüler. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında ise artan nüfusun yarattığı baskı, üretim tekniklerinde gelişmeyi zorlamıştır. Mezopotamya'da, Fırat ve Dicle ırmaklarının yıl içinde ve yıldan yıla düzensiz debileri, daha gelişkin sosyal organizasyonlara ihtiyaç gösterdi. Ve bu ihtiyaç, bölgedeki Neolitik köy birimlerinin kent devletleri halinde toplanmasına yol açmıştır. Öte yandan bu yerleşik toplumları, onların varlıklarını yağmalamak isteyen göçebe topluluklara karşı korumak amacıyla düzenli bir askeri güç oluşturmak gerekmiştir. Bu askeri güç, aynı zamanda merkezi otoritenin gücünü de pekiştirmiştir. Kısacası, bugün içinde yaşadığımız ve etkisi altında olduğumuz birçok toplumsal yapı, aile, hukuk düzeni, mülkiyet ve benzeri toplumsal, askeri, idari kurumun temelleri Neolitik devrimle, dolayısıyla da tarıma geçiş sürecinde atılmıştır. Neolitik devrim, yalnızca insanların nasıl yaşadığını değil, dünya üzerindeki tüm toplumsal yapıları, ekonomiyi, kültürü ve ekolojiyi kökten değiştirdi. Bu dönemde başlayan tarım devrimiyle, insanlar göçebe hayattan yerleşik hayata geçti. İlk şehirler kuruldu, ticaret gelişti ve kültür, bilim, sanat gibi bugünkü modern dünyanın temelleri, binlerce yıl önce bu dönemde atılan adımlarla devam ediyor. Yani, Neolitik devrim, insanlığın en önemli dönüm noktalarından biri olarak bize, köklerimizin ne kadar derin olduğunu hatırlatıyor. Neolitik devrim, insanlığın kaderinin ilk büyük adımıydı. Bugünkü modern dünyanın temelleri o günlerde atıldı. Şimdi soru şu: peki biz geleceğin dünyasını nasıl şekillendireceğiz? İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni konularda görüşmek üzere,
Esen kalın.